Teknolojiye yatırımlar yaptık. Başlangıç kılavuzları hazırlayarak bir üniversite öğrencisi robotik kodlamayla tanışmak istiyorsa ne yapması gerekiyor'un bir yol haritasını çıkardık ve insanlara bunları anlatmaya başladık. Kulüpleri, öğrencileri, üniversiteleri çok desteklemeye gayret gösterdik. O dönemde kulübün bir sloganı vardı. Sadece derse girerek mühendis olunmaz diye. Maker olarak isimlendiriyoruz. Yani yapan, üreten, bir şekilde bununla ilgili bir şeyler inşa eden kişiler. Bu ürün gamı değişebilir ama müşteri kitlemizi değiştirmek istemiyoruz. Her zaman üreten kişilerle beraber yol almak istiyoruz. Amerika'da, İngiltere'de ve Çin'de ofislerimiz var. 5 ülkede distribütörlerimiz var. Yurt dışı operasyonlarımız 2 senedir hızlı bir şekilde büyüyerek devam ediyor. İsmim Yasir Çiçek. Robotisa'nın kurucu ortaklığındanım. Şu an genel müdür olarak çalışıyorum. 1990 Karabük doğumluyum. Üniversite 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümüne kazandım. Ben Van'da büyüdüm, Erciş'te büyüdüm. Orada çok fazla çocukluğumu geçirdim. Daha sonrasında artık Aydın'da Ortaklar Öğretmen Lisesi'nde başlayınca eğitim hayatı başlamış oldu. Babam öğretmendi. Farklı illerde farklı kardeşlerim oldu. 4 kardeşiz. Çok böyle araştırarak, seçerek seçtiğim bir meslek değildi. Sadece artık öğretmenlik için biraz fazla puan almıştım. Mühendisliği tercih ederek mühendis olmak istedim. Yani üniversitenin ilk seneleri robotik kodlama toplulukları olduğunu duyduk ve oralara artık dahil olmaya, katılmaya başladık. Robotik kodlama ile elektronikle aslında ilk defa orada tanışmış olduk. O kulüp odasında hem okuyorduk hem de aklımıza gelen projeleri hayata geçirmeye çalışıyorduk. İşte mini insansız kara aracı, drone, 3 boyutlu yazıcı, robot kol vesaire gibi böyle farklı yarım bıraktığımız çokça proje o atölyede vardı. Artık bir noktadan sonra projeleri hayata geçirmek istiyorduk. Biraz kaynak ihtiyacımız vardı. Elimizde çok fazla bununla ilgili kaynak yoktu. Bu problem. Bir ikincisi de bu malzemeleri gerçekten bulmakta da zorlanıyorduk. Yani 2009-2010 yıllarından bahsediyorum. Her ürünü çok rahat bir şekilde erişmeniz kolay olmuyordu. Bu malzemelerin ihtiyacını biz hissediyorsak farklı arkadaşlarımız da hissediyor olabilir diye düşündük. Ve artık yavaş yavaş Robotisa'nın temellerini orada atmaya karar verdik. Arkadaşlarımızla beraber Şişli Bomonti'de bir apartmanın en üst katında bir kiralık ev tuttuk. En üst katı teras katıydı. Orasını Robotisa'nın atölyesi olarak yaptık. Burada alt katta işte vizeye, finale çalışıyoruz. Yaz okuluna gidip geliyoruz. Akşamları ise gece yarısına kadar da üst katta atölyede ürünler tasarlıyoruz. Biz 6 ortak olarak başladık. 2-3 ay boyunca satışlı anlamında çok başarılı olmadı. Daha sonrasında bunu insanlara anlatmamız gerektiğini hissettik. Kitaplar yazdırdık, kendimiz içerikler hazırladık. İnsanlara bu ürünleri nasıl kullanabileceklerini, bunlarla neler yapabileceklerini olabildiğince anlatmaya çalıştık. Daha ziyade üniversite öğrencileri, seviye ve toplumda bu tarafa doğru yavaş yavaş kaymaya başladıkça robotik kodlamanın önemi, işte insanların bu alana yatırım yapma gereklilikleri vesaire de geliştikçe aslına bakarsanız bizim de hedeflediğimiz noktaya doğru bir ihtiyaç doğmuş oldu yavaş yavaş. Mütevazi bir sermaye ile kurulduk. Şirket ortaklarından, arkadaşların annesinden, babasından çok ufak birikimlerle başlayan bir şey. Daha ziyade kendi emeğimizle, kendi know-how'umuzu ortaya koyarak, taş üstüne taş koymaya çalışarak bu hikayeyi devam ettirmeye çalıştık. İnternet sitemiz vardı. Biraz da çok amatördü aslına bakarsan. Ürünleri gösteriyorduk. Kullanıcılar bize telefonla, maille bu ürünleri istiyorum diyordu ve öyle ancak siparişi göndermeye başlıyorduk. Ama bu bir 6 ay sonra falan artık biraz daha işi de öğrendikçe, altyapısını da kurmaya başladıkça daha pozitif anlamda geliştiğini söyleyebilirim. Teknolojiye yatırımlar yaptık. Biraz kendimiz de öğrendik. Eğitim setleriyle, içeriklerle bir başlangıç kılavuzları hazırlayarak gerçekten bir üniversite öğrencisi robotik kodlamayla tanışmak istiyorsa ne yapması gerekiyor'un bir yol haritasını çıkardık ve insanlara bunları anlatmaya başladık. Farklı yerlerde seminerler verdik, farklı yerlerde arkadaşlarımızla buluşup bunları anlattık. Kulüpleri, öğrencileri, üniversiteleri çok desteklemeye gayret gösterdik. Bizim oradaki o dönemdeki kulübün bir sloganı vardı. Sadece derse girerek mühendis olunmaz diye. Bunu önemsiyorduk. Bu sadece okuldaki dersleri takip ederek çıktığımız zaman yeterli bir mesleki birikime sahip olmanız çok zor. Perpa'da küçük bir ofis tuttuk. Burada ürünleri artık kullanıcılara sunmaya başladık. İşin bir taraftan müşterisi olduğumuz için aslına bakarsanız hangi ürünün doğru kullanılacağını, hangi ürünün proje için uygun olabileceğini biliyoruz. Ürünü çok iyi tanıdığımız için kullanıcının 10 tane seçenek varsa onu 1'e düşürüp aslında çok küçük bir sermaye ile ve o üründen dönüşüm ede ede o süreci ilerletmeye başladık. Bir kısmı kendi ürettiğimiz ürünler, bir kısmı dışarıdan getirdiğimiz ürünler ama genel itibariyle hiçbir ürünü al-sat yapamıyoruz. Ürünlerimizin hiçbiri düğmesine basıp çalıştırılabilecek ürünler değil. İlla ki kullanıcının kod yazması, iki modülü birbirine birleştirmesi, üzerine bir şeyler inşa etmesi gerekiyor. Hiçbir şey olmazsa mutlaka iki parça birbirine takıp birleştirmesi gereken ürünler. Hal böyle olunca insanlara bir kılavuz, bir yol haritası çizmeniz gerekiyor. Her ne kadar dışarıdan da gelse, içeride de üretilmiş olsa ürün, bizim açımızdan katma değerli tarafı bu ürünlerin insanların nasıl kullanabileceğini onlara anlatmak, göstermekte. Bunu başardığımız noktaysa bunlarla ilgili işte kitaplar, içerikler, videolar, dokümanlar hazırlamak oldu.
Bizim zaten hedeflediğimiz bir niş bir kitle var. Maker olarak isimlendiriyoruz. Yani yapan, üreten, bir şekilde bununla ilgili bir şeyler inşa eden kişiler. Bu ürün gamı değişebilir ama müşteri kitlemizi değiştirmek istemiyoruz. Her zaman üreten kişilerle beraber yol almak istiyoruz. Bu bir çocuk olabilir, okulda, evinde, ailesiyle beraber robotik kodlama yapan kişiler olabilir. Bu alana ilgi duyan, o robotu, o radyoyu söküp parçalayıp içinden motoru, sensörü, hoparlörü çıkaran kişiler olabilir maker'lar. Onun dışında daha yaş ilerledikçe işte lise, üniversite anlamında bu alanda ilgili, meraklı kişiler olabilir. Bunu sadece hobi olarak yapanlar da olabilir. Mesleki olarak da bu alana emek verenler, çalışanlar olabilir. Bizim açımızdan elektronikle ilgili, robotik kodlamayla ilgili ve bir şeyler üreten kişilerin her birini bu çerçeveye dahil edebilir. Drone geliştirebilir, 3 boyutlu yazıcılar yapabilir, kendi elektronik akıllı sistemini tasarlayabilir, evini akıllandırabilir, bir bahçesine otomasyon sistemi kurabilir, uzaktan kontrol edici herhangi bir cihazı kontrol edebilir, uzaya uydu kadar gönderebilir. Bir sınırı yok gerçekten. İstediğiniz kombinasyon, 5000'den fazla ürün var, gerçekten kombinasyonun sınırı yok. Hem video içeriklerimizle hem ürünlerimizle beraber size bir yol haritası çiziyoruz ve siz bu yolu takip ettikçe aklınızdaki, hayalinizdeki projeleri hayata geçirebilmiş oluyorsunuz. Bu işe inandığımız ilk andan beri, kulüp odasına başladığımızdan beri bu işin tutacağına inanıyoruz. Çünkü bir kere kendimiz buna bir ihtiyaç hissediyoruz. Bu inancımızı kaybetmediğimizi söyleyebilirim. Biraz da doğru bildiğimiz bir yol var, bir problem keşfetmişiz ve bu yolda odaklı bir şekilde devam ediyoruz. Bunun herhalde geri dönüşünü aldık diyebilirim. Biraz yurt dışı ile ilgili hayallerimiz vardı. Burada tutturduğumuz bir iş modeli var ve bunu yurt dışına da taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Rakiplerimizi inceliyoruz. Çok daha büyük operasyonların içerisine dahil olabileceğimizi hayal ediyorduk. Bu anlamda bir finansman anlamında yurt dışı süreçlerimizi idare edebilmek, yönetebilmek için bir giriş finansmanına ihtiyaç duyuyorduk. Escort Teknoloji ile yollarımız burada kesişti. Kendilerinden bir yatırım aldık ve yurt dışı operasyonlarımıza başladık. Bugün Amerika'da, İngiltere'de ve Çin'de ofislerimiz var. 5 ülkede distribütörlerimiz var. Yurt dışı operasyonlarımız 2 senedir hızlı bir şekilde büyüyerek devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl oldu diyebiliriz. Büyümenin hızından çok memnunuz. Zaman zaman Türkiye'deki gündem biraz motivasyonunuzu ve odağınızı kaçırabiliyor. Bundan yana da biraz muzdaribiz aslına bakarsanız ama hedefimiz baki. Yola devam etmek istiyoruz. Buradaki yapılacak işlere inancımız tam. Diğer şirket çalışanlarının, şirket ortaklarının hepsinin ortak heyecanı Robotistan'ı bir global marka haline getirmek. Bu amaçları şu an böyle basamak basamak, adım adım kulüp odasında başlayıp çizdiğimiz, koyduğumuz tuğlalar şu an aslına bakarsanız aynı heyecanı yurt dışı için tutuyoruz. Mevcut ülkeler içerisinde lokalleşmeyi, derinleşmeyi umuyoruz. Amerika bizim için çok büyük bir pazar. Buraya ciddi yatırımlar yapmaya gayret gösteriyoruz. İngiltere eğitim teknoloji anlamında önemli bir pazar, önemli bir hub. Burada eğitim teknolojileri anlamında gelişmeye, geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Türkiye'de son yıllarda özellikle kodlama ürünleri anlamında, bu ürünlerle işte çeşitli elektronik sistemler yapılması anlamında ciddi bir akım olduğunu söyleyebiliriz. Daha ziyade işte single board computer dediğimiz tek kart bilgisayarlar çok fazla tercih ediliyor. 3 boyutlu yazılar çok fazla tercih ediliyor. Bunlar daha ziyade üretim proseslerinde kullanıcıların süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan ürünler. Bu anlamda da burada ciddi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim setlerimiz ve 3 boyutlu yazıcılar şu an en revaçta olan ürün grupları. Tabii ki bunlarla beraber kullanılan sensörler, modüller, çevre ekipmanları da yine bu çerçeveye dahil olmuş oluyor. Ürün gamını yine benzer perspektifte tutarak geliştirmeyi düşünüyoruz. Ama yine dediğim gibi gitmek istediğimiz nokta üreten insanların ihtiyaçlarına cevap veriyor olacak. Robotistan aslında teknoloji şirketi olarak tanımlayabilirim. Ama bu teknolojinin içerisine Ar-Ge'yi dahil edebiliyorum, üretimi dahil edebiliyorum, ticareti dahil edebiliyorum, bir alım satımı dahil edebiliyorum, e-ticareti dahil edebiliyorum, sosyal yönümüz var, onu dahil edebiliyorum. İçerikler geliştiriyoruz. Dolayısıyla bir YouTube kanalımız, bir blogumuz, bir forumumuz var. Burayı bir sosyal hub olarak tanımlayabilirim. Biz 6 ortakta yola çıkmış, çok da çekirdek bir kadroyla birbirine saygı duyan, birbirini iyi tanıyan arkadaşlar olarak yola çıktık. Normalde bu kadar kalabalık ortaklı yapılar genelde zor oluyor. Escort Teknoloji ile burada yolumuz kesiştiği zaman da bu yapının çok bozulmamasını arzu ettik. Sağ olsunlar o tarafta çok profesyonel bir şekilde bu sürece yaklaştı. Bu 6 arkadaşın yol hikayesine 7. bir kişi olarak dahil olmuş oldu. Bu açıdan kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Şu an 50'nin üzerinde çalışma arkadaşıyla bu operasyonu yürütüyoruz. Robotistan ilk göz ağrımız ama süreç içerisinde farklı girişimler oldu. İçeriden spin-off ettiğimiz bir Ar-Ge firması da gelişti aslına bakarsanız. SixWeb adıyla. Şu an Amerika'da single board computer'lar için network bağlantı ekipmanları, ürünleri tasarlayan bir ekip. Aslında o 6 kişilik ortaklı yapı şu an toplamda 80 kişinin çalıştığı 2 ayrı şirkete bölünmüş, ciddi operasyonların yürüdüğü, bir tarafı Amerika'da, bir tarafı İngiltere'de, bir tarafı Türkiye'de olan ciddi bir organizasyon aslında. Robotistan yatırım aldığı dönemden geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte mevcut değerlemesini 4-5 kat kadar yukarıya taşımış oldu. Bu bizim açımızdan kıymetli bir şey. Daha sonraki süreçlerde muhtemelen yurt dışı operasyonlarımız daha ete kemiğe büründükçe, daha oralarda varlığımızın gücü arttıkça
bu değerlemelerin daha da hızlı bir şekilde yukarılara doğru tırmanacağını düşünüyoruz. Bir girişimcinin olmazsa olmazı sanıyorum odaklanacağı bir hedef ve iyi bir ekip. Beraber çalıştığı arkadaşları iyi seçmeli ve o arkadaşlarla yol arkadaşlığını sürdürebileceğinden emin olması gerekiyor. Ama bu odağında bütün ekiple, bütün strateji içerisinde yer aldığından emin olması gerektiğini düşünüyorum.